Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıp kullanmadan tencerede hazırlayabileceğiniz tam ölçülü garanti pandispanya yani pasta keki tarifi vereceğim. Her zamanki gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarifimiz için öncelikle 6 adet yumurtanın sarısını beyazından ayıralım. Sarılı olan kısmından beyaz olan kısmına kesinlikle bir damla bile akmamasına dikkat edelim. Dilerseniz öncelikle farklı bir kapta ayırıp daha sonrasında bir araya getirebilirsiniz. İşinizi daha da garanti yapmış olursunuz. Bu arada kullandığımız yumurtalar mutlaka oda ısısında bekletilmiş olmalı. Benimkiler hiç dolaba konulmamıştı. Ama sizler eğer buzdolabından çıkartırsanız en az 1 saat kadar oda ısısına gelmesini bekleyiniz. 6 adet yumurta beyazını mikserin yüksek devrinde beyazlayana kadar çırptıktan sonra üzerine 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı toz şekeri azar azar ilave ederek tamamen krema kıvamını almasını bekliyorum. Ortalama 6-7 dakika kadar mikserin yüksek devrinde çırptıktan sonra kıvamını aldı. Şöyle leğeni yan tuttuğunuzda, hatta ters çevirdiğinizde bile akma olmuyorsa artık hazır olmuştur. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz yumurta beyazlı kısmı bir kenara alalım. Geçelim diğer aşamaya. Bu aşamada farklı bir leğen alıp içerisine önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını ilave edip üzerine de yarım su bardağı toz şeker ekledikten sonra mikserle karıştıralım. Daha sonra ise çırpmaya başlayalım. Bu aşamada üzerine bir çimdik de tuz eklemeyi unutmayalım. 4-5 dakika kadar çırptıktan sonra bir taraftan azar azar kaynar su ilavesi yapıp diğer taraftan ise mikserle çırpmaya devam edelim. Bu aşamada en önemli dikkat etmeniz gereken şey yumurtaları pişirmemektir ki o yüzden de mutlaka diğer taraftan çırpmaya devam edin. Benim kabım birazcık büyük olduğu için bir destek aldım. Bir kişi tutarken ben diğer taraftan çırpmaya devam ettim. Toplamda çeyrek su bardağı kadar kaynar su kullandım. Kaynar suyu da ekledikten sonra saate bakarak en az 8 dakika kadar mikserin yüksek devrinde çırptım ve şöyle bir kıvam aldı. Tamamen beyazladı ve köpük köpük oldu. Eğer hazır yumurtayla yani market yumurtası kullanacaksanız rengi çok daha beyaz olacaktır. Ben köy yumurtası kullandığım için çok da fazla beyazlamadı açıkçası. Şimdi hazır olan bu kısmı diğer kısımla birleştirmeye geçelim. Bu aşamada önceden hazırladığımız yumurta beyazlı olan kısmının üzerine sarılı olan kısmı azar azar ekleyip sürekli bir spatula ile saat yönünde karıştıralım. Kabarıklığını indirmemeye dikkat edelim. Çünkü bu aşamadan sonra kesinlikle mikser kullanmayacağız. Sabırlı bir şekilde yavaş yavaş tamamını birbirine karıştırdıktan sonra elimize bir elek alıp üzerinden bir paket kabartma tozunu, 1 su bardağından 2 parmak eksik nişastayı ve 1 su bardağı unu ekleyelim. Şimdi elekten geçmiş olduğu kadarını karıştırıp daha sonrasında ise azar azar eleyerek bu şekilde karıştırmaya devam edelim. Sonuna kadar, yani hamurumuz tamamen hazır oluncaya kadar sürekli saat yönünde karıştıralım ve sabırlı bir şekilde devam edelim. Eğer kakaolu bir pandispanya yapacaksanız nişasta miktarını 1 yemek kaşığı kadar eksiltip onun yerine kakao ekleyebilirsiniz. Sonuç olarak kıvamı tam da şu anda ekranda gördüğünüz gibi oldu. Ve artık pandispanya hamurumuz hazır olmuştur. Şimdi geçelim kalıbımıza boşaltmaya. Ben başta da söylemiştim, yanımda kalıp olmadığı için şöyle bir tencere kullandım. İyi ki de kullanmışım, sizlere de fikir olmuş oldu. Öncelikle içerisini yağladım, daha sonra ise yağlı fırın kağıdını her tarafına yerleştirip hazırlamış olduğum pandispanya harcını içerisine ekliyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim.
Hamurumuzun tamamını kalıbımıza boşalttıktan sonra üzerini biraz düzleştirip şöyle bir sallayalım ve düz bir zemin üzerine birkaç kez vuralım ki aralarında hava boşluğu kalmasın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 10 dakika pişirip fırının ayarını 155'e veya 160'a getirip 30-35 dakika boyunca da o şekilde pişirmeye devam edelim. Eğer hızlı pişiriyorsa 150 dereceye kadar indirebilirsiniz. İlk 20 dakika boyunca kesinlikle fırının kapağını açmayın. Aksi takdirde üzerinde çökmeler oluşabilir ve tamamen soğutmadan kesinlikle pandispanyanızı kesmiyoruz. Aklınızda bulunsun. Fırından çıkarttığınız ilk an, yani birkaç dakika içerisinde hemen bu şekilde bir telin üzerine de ters çevirin ki kabarıklığı inmesin. Tamamen soğuttuktan sonra bu şekilde 3'e kesebilirsiniz ve istediğiniz pastayı hazırlayabilirsiniz. Sonunda ben nasıl bir pasta hazırladığımı sizlere gösterdim. Sıradan bir pastacı kreması hazırlayıp daha sonra aralarına da dolgu olarak muz ve birazcık çikolata, ceviz ekledim. Çok da güzel bir pasta oldu. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki video tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.